Büyüme ağrısı ifadesi yaklaşık 200 yıldır büyümekte olan çocukların bacak ağrıları için kullanılıyor. Çocukların yaklaşık 1/3 gibi büyük kısmında görülür. Bu ağrılar ailede büyük kaygı yaratabilir ya da tam tersi ciddi bir takım kol bacak ağrıları ebeveynler tarafından büyüme ağrısı olarak geçiştirilebilir. Bu videoda çocuklarda hangi ağrıların masum, hangilerinin ise önemli olduğunu anlatacağım. Büyüme ağrısı uzun yıllar hızla büyüyen kemiğin büyüme hızına tendon ve kasların uyum sağlayamamasından dolayı olduğu düşünülmüştü. Öte yandan büyüme ağrısı çocukların çok hızlı büyüdüğü 10-14 yaşlarında daha az olur. Bu yüzden bu teori geçerli olarak kabul edilmez. Büyüme ağrısı ilk olarak 1823 yılında tıbbi literatüre girmiş ve kol bacak ağrısı olan her çocuğa altta yatan sebebin ne olduğu önemsenmeden büyüme ağrısı tanısı konmuştu. 70 yıl sonra çıkan bir yayınla aslında bu çocukların birçoğunun romatizmal ateş, kemik iltihabı, tifo gibi hastalıklara bağlı olduğu anlaşılmıştı. Takip eden dönemde büyüme ağrısı için birçok teori öne sürülmüş olsa da halen bu durumu açıklayan ve herkesin kabul ettiği bir teori yoktur. Fazla aktif olan çocuklarda daha fazla görülebileceği kabul edilir. Bu çocukların daha fazla depresif karakterde olabileceği yöndeki teoriler de pek kabul görmemiştir. Hatta büyüme ağrısı ifadesi biraz önce bahsettiğim gibi hızlı büyüyen çocuklarda daha az olmasından dolayı yanlış olarak isimlendirilmiş bir deyimdir. Büyüme ağrısını diğer önemli olabilecek ekstremite ağrılarından ayırt edebilmek için bir takım kriterler vardır. Büyüme ağrıları genellikle eklemde olmaz. Tipik olarak simetriktir, yani hem sağda hem de solda bulunur. Çoğunlukla alt ekstremiteleri yani bacakları etkiler. Muayenede ağrılı bölgeye bastırmakla hassasiyet yoktur. Kızarıklık, ısı artışı veya şişlik gibi bölgesel bulgular olmaz. Genellikle akşama doğru veya geceleyin olur. Çocuklar geceleyin ağrı ile uyanabilir ve ağrıdan dolayı ağlayabilirler. Sabahleyin ağrı tipik olarak tamamen geçmiştir. Atakların sıklığı çok farklı olabilir. Zaman zaman her gün olabileceği gibi bazen de birkaç ayda bir görülebilir. Sıklıkla da çok yoğun oyun oynadığı veya spor yaptığı bir günün akşamında olabilir. Çoğunluğu 4 ile 6 yaş arası gruptadır. Sorgulandığında ailede de büyüme ağrıları çeken bireylerin olduğu görülür. Ağrılı ataklar birkaç dakikadan saatlere kadar sürebilir. Ara ara olup aylarca, hatta birkaç yıl bile devam ettiği olabilir. Bu çocuklar sorgulandığında normal popülasyona göre daha fazla karın ağrısı ve baş ağrısı çektikleri görülür. Laboratuvar testleri eğer yapılmış ise tamamen normal oldukları görülebilir. Tetkiklerde herhangi bir anormallik görülmediği takdirde diğer tanıların araştırılması şarttır. Röntgen çekilirse bunların da tamamen normal olduğu görülebilir. Anormal bir bulgu varsa mutlaka detaylı olarak araştırılmalıdır. Ağrı eğer tek taraflı ise altta yatan bir enfeksiyon, tümör veya bir kırıktan şüphelenmek gerekir. Büyüme ağrısının akşamları olmasını beklerken özellikle sabahları olan ağrı veya eklemlerde sertlik, simetrik olsa bile bu durum bir romatizmal hastalık da olabilir. Ateş, kilo kaybı veya yorgunluk gibi durumlarla birlikte ise çocuğun genel durumu bozuk ise, ağrının giderek şiddeti artıyor ise enfeksiyon veya tümörel bir oluşumdan şüphelenmek gerekir. Bu durumların varlığında en azından bir kan sayımı, sedimentasyon hızı ölçümü, temel biyokimya testleri yapılmalıdır. Tek taraflı ağrı varlığında buranın radyolojik incelemesi gerekir. İki taraflı ağrısı olan hastalarda ayrılması gereken bir diğer problem de huzursuz bacak sendromudur. Bu konuda daha önce bir video hazırlamıştım. Amerika ve İngiltere'de yapılan bir tarama çalışmasında 8 ile 17 yaş arası çocukların %0.5'i ile %1'inde huzursuz bacak sendromu olduğu anlaşılmıştır. Büyüme ağrısından ayırt edebilmek için sorgulanacak çok basit birkaç kriter vardır. Bu hastaların ağrısı hareketsiz kalınca artar, hareket ve yürüme ile düzelir. Çoğunda da bir aile hikayesi vardır. Bu çocukların çoğunda fazla bir şey yapmaya gerek olmaz. Bazen sıcak uygulama veya masaj işe yarar. Altta yatan aşırı esnek eklemlerin olması veya düz tabanlık durumunda hastanın ayak altına verilecek tabanlıklar işe yaramaktadır. Bazı çocuklarda uyluğun ön veya arka grup kasları ile baldır kaslarında kısalığa bağlı ağrılar olabilir ve bunlar için germe egzersizleri işe yarar. Ağrının çok rahatsızlık verdiği durumlarda parasetamol çok basit ve zararsız bir ilaç olup kısa süreli kullanılabilir. Büyüme ağrısı olarak ifade edilen durumla ilgili özet olarak söyleyebileceğim şey,
İki taraflı olmayan, lokal ağrı ve hassasiyet olan, ateş, kilo kaybı, genel durum bozukluğu gibi bulguların eşlik ettiği durumlarda aksama, topallama ve sabah ağrısı varsa mevcut durumu ciddiye almanız ve hekime görünmeniz gerekir. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız günleriniz olsun.